Efendim cümleten merhabalar. Kenan Center Türk Kültürü Çalışmaları Merkezi'nin bir Ramazan söyleşisinde daha bir araya geldik. Bugün çok kıymetli hocamız Kenan Gürsoy hocamızla buluşuyoruz efendim. Ramazan'dan, konak hayatından ve Kadir Gecesi'nin konaklardaki ihyasından bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Ee, bulduk. Sefalar Teşekkür getirdiniz. ediyorum davet ettiğiniz için programınıza. Bizim için mutluluk ve şereftir hocam. Sağ olun, var olun. Müsaade ederseniz ben usulen hani sizi hepimiz tanıyoruz, biliyoruz, hayranlıkla takip ediyoruz. Bununla birlikte biyografinizi paylaşmak isterim hocam. Eyvallah. İzninizi istirham ediyorum. Efendim Kenan Gürsoy hocamız 1950 yılında Ankara'da dünyada geldi. Babası Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Kemal Tahir Gürsoy, annesi son dönem Osmanlı marifçi ve mutasavvıflarından Kenan Rifai Büyük Aksoy'un kızı Hikmet Kainat Büyük Aksoy'dur. İlkokulu İstanbul Hırkayı Şerif İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimlerini ise Saint Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Fransız hükümetinin Türkiye'de Fransızca eğitim öğretim yapan okullarından mezun, başarılı öğrencilere verdiği öğrenim bursuyla Fransa'da Rennes Üniversitesi ve Paris Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı. Yurda dönüşünde askerlik görevinden hemen sonra Ocak 1977'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1979'da felsefe doktoru, 1982'de yardımcı doçent, 1983'te sistematik felsefe mantık alanında doçent unvanlarını aldı. Bu arada bir yıl daha Fransa'da Paris Nanterre Felsefe bölümünde araştırmalarda bulunmak üzere görevlendirildi. 1984 yılı Kasım ayından itibaren ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde Felsefe Tarihi Anabilim dalında doçent olarak vazifeye başladı. 1989 yılı Ocak ayında yine burada profesör oldu. Hocamız 1994-97 yılları arasında aynı ana bilim dalının başkanlığını yürüttü. 1997'den 2009'a kadar Galatasaray Üniversitesi'nde önce İletişim Fakültesi'nde, sonra Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi ve aralıklı olarak Felsefe Bölüm Başkanı, 1999-2002 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında TRT2 kanalında yayınlanan Düşünce İklimi programının danışmanlığını yürüttü ve programın sunumunu gerçekleştirdi. 2009-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan nezdindeki büyükelçisi olan Profesör Doktor Kenan Gürsoy, 2014'te yurda döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı kadrosunda bir süre daha görev yaptı ve 2015 yılında emekli büyükelçi olarak devlet hizmetinden müsaade aldı. 2015 yılından Haziran 2017'ye kadar İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve Batı Garbiyat Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. Profesör Doktor Kenan Gürsoy 2013 yılından itibaren Cenan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak görevini yürütmektedir. 2015 Eylül ayından itibaren Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisans dersleri vermiştir. Ayrıca Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve Batı Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. Çalışmaları daha ziyade etik, ahlak felsefesi, karşılaştırmalı dini etik, egzistans felsefesi ve tasavvuf alanlarıdır. Türk kültür hayatında ve milli eğitim sistemimizde felsefi tutum ve düşüncenin yaygınlaşması için uğraş verenlerden biri olmaya gayret eden Gürsoy, yurt içinde ve yurt dışında davetli olarak pek çok seminer ve toplantıya katılmakta, konferanslar vermekte, lisansüstü seviyede tamamlanmış ve halen yürütmekte olduğu doktora ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yapmaktadır. Resmi olarak danışmanı olmamakla birlikte pek çok akademisyenin de tez çalışmalarına hepimizde olduğu gibi destek olmaya devam etmektedir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Maşallah duygulanarak okudum. Başından yani itibaren hepsi seçkin kurumlar, hepsi seçkin konular ve büyüklerimizin eteğinde, dizi dibinde. Sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz ve heyecanlıyız canım hocam. Teşekkür E, ediyorum. Ben de öyle. Ay canım hocam. Bugünün konusu olan Ramazanlarımız, konak hayatımız, özellikle 1950'lerden sonra şimdi sizin biyografinizde de okuduğumuz gibi çok kıymetli mutasavvıf, marifçi Kenan Rifai Büyük Aksoy'un da bir vakitler içinde büyüdüğü, yetiştiği konakta siz büyüdünüz hocam. Siz 1950'lerde
Orada bir konak hayatı tecrübe ettiniz ve çevrenizde de hep seçkin bir muhit bulunuyordu. Onlarla halkalanmıştınız. Bize orasından, hani biz konak hayatının Osmanlı'da ne kadar etkin olduğunu, kültür hayatımızın merkezi kurumlarından medrese ve tekkenin yanı sıra bizi besleyen bir kaynak olduğunu biliyoruz. Fakat erken Cumhuriyet ve 1950'lerden itibaren özellikle nasıl etkiliydi ve siz neler gözlemlediniz çocukluğunuzdan itibaren hocam? Paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Değerli Eylül Hanım, benim için tabii hem büyük bir şeref hem de büyük bir zevk sizinle bu sohbeti gerçekleştiriyor olmak. E, Konu da son derece dikkatle üzerinde durulması gereken bir konu. Siz konak hayatı diyorsunuz. Tabii biz 1800'lerin sonunda veya 1900'lerin başında doğmadık. Ama konak hayatının 1940'lara kadar, 50'lere kadar devam ettiğini biliyoruz. Bizler birer konak hayatı içinde yaşamış olan o insanların bu konağın içinde olmakla beraber bir diğer devreye geçiş hallerinde onlarla beraber olduk. Yani farklı bir algılama var, bir yaşama modu var, modelleri var, modernleşen bir Türkiye var. Hatta ben ahşap bir konakta hem büyümüş hem de burayı çok seven bir insan olarak daha sonra da restorasyonun yapılmasından sonra da burada oturmaya devam ederek sanki başka hiçbir yerde olamayacağım intibaını taşıyorum. Dünyanın neresinde olsam ya da görev gereği veya farklı ikametgahlarda oturmak mecburiyetleri olduğunda da hep burayı özledim. Diyelim ki İstanbul'da, Nişantaşı'nda, Teşvikiye'de oturduk veya Ankara'da çocukluğum geçti. Erzurum'da göreve başladım. Ankara'da hocalık yaptım. Hayatımın 10 yılı büyükelçilik ve öğrencilik olarak yurt dışında geçti. Fransa ve İtalya'da büyükelçi olarak, Vatikan büyükelçisi olarak kaldım. Ama nerede olursam olayım bu konaktaki hayatımızı özledim. Şimdi siz bunun bir de fotoğrafını veriyorsunuz. Evet, Bizim gözlerde konağımız canlı. da Değil burası. mi? Çok Bahçe güzel. duvarı aynı zamanda yanındaki diğer konağın bugün Cenan Vakfı olarak burayı kullanıyoruz. Aynı şekilde göstermiş oldunuz. İkisi arasında Evet. da hoş bir geçiş var, bir köprü var. Üst E, kattan, değil mi Hiç hocam? kimsenin mimari olarak bu halde yani bu tarihle bütünleşme halinde yaşayamayacağı bir imkana bizler Değil mi? sahibiz. Ve Evet. bu konağın ailemiz tarafından alınışı bahsi geçen Kenan Rifai Büyükaksoy çocukluğunda Hı hı. oluyor. Evet. 1876-77 yılında bu da sizin bir eseriniz var. O eserde de bunu ifade ediyorsunuz. Eyvallah hocam. Demek ki 147 seneden beri biz burada aynı adreste oturuyoruz. Ya. Belki kapı numaraları, sokak adı, komşularımız değişmiş olabilir ama Hı hı hı. biz Hı. aynı mekandayız. Restorasyona tabii uğramış, restore edilmiş, tamiratları yapılmış. Yakın Eyvallah. zamanda tekrar 2000'li yılların başı, 900'lerin sonunda restorasyonu konak ve diğer bina vakıf binası olarak yapılmış bir yerdeyiz. Evet. O havayı teneffüs etmeye devam ediyoruz. Çok güzel Ama bu hocam. tabii bir hatıra olarak bizim üzerimizde. Enteresan tarafı ben çok özlerdim her bulunduğum yerde. Konağa gelmek isterdim. Ve farklı bir semtte oturduğumuz zamanlar konağın çok da rahat yaşanamayacağı dönemler oldu fizik şartlarından dolayı. Ben her çarşamba öğleden sonra buraya gelir ve o geceyi çarşambayı perşembeye bağlayan gece yani çarşamba akşamından itibaren burada. O zaman da yaşlılarımız burada oturuyordu. Ben burada kalmayı tercih ederdim ve ayrılamazdım. Fakat bizden bir önceki nesil yani annelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız ahşap yerlerde doğmuş olmalarına rağmen ve burada çok mesut olmuş olmalarına rağmen rahatlık bakımından daima bir apartman dairesini, kârgir bir evi, bahçeli bir evi belki bazen tercih etmişlerdir. Çünkü bunun da kendine göre sıkıntıları vardır. Ama bu dış şartlar, fizik şartlarından bahsediyorum. Eyvallah. Konak hayatı deyince ben ancak kendi bildiğim, kendi çocukluğumdan itibaren 1950 doğumluyum ve İstanbul'a özellikle geldiğimiz andan itibaren burada nasıl yaşanıyordu diye size bahsedebilirim. Hatıralarla ilgili size bilgilerimi verebilirim. Tabii ki hocam. Bir kere Ramazan münasebetiyle biz bunu
değerlendiriyoruz. Bu programı bunun için yapıyorsunuz. Bir Çok de Kadir önemli. Gecesi hocam bu akşam. Kadir Gecesi de olacak ama yine Ramazan'ın Hı hı. içindeyiz. Ramazan'ın manası, mahiyeti yani anlamı ve çerçevesi 1950 yıllarında bir geçiş döneminde olduğumuz için çocukluğumuzda genele baktığımızda Türkiye çapında ve genele baktığımızda İstanbul bakımından modernleşme sürecinde biraz ihmale uğrayan bir hayat şeklindeydi. Yani okula gittiğimizde oruç tutanların çok az olduğu, açıkta namaz kılmanın çok fazla kılındığının çok fazla gösterilmediği, e, inancımıza ilişkin hususiyetlerin bahsedilmesinin gerekip gerekmediği konusunda bir tür tereddütlerimizin bulunduğu bir dönemden biz 1950'lerde Evet. geçiyorduk. Fakat biz çok şanslıydık çünkü gelenekli bir ailenin çocuğuyduk. Klasik bir İstanbul ailesi, gelenekli bir aile, aynı zamanda manevi tarafı olan bir aile. Mutasavvuf Kenan Rifai dediğimiz zaman onun öğrencilerinin gelip gittikleri, buradan bir tür fikir bakımından ve iman zemini bakımından e, de, feyz aldıkları bir mekandaydık. O bakımdan çok zengin bir alanımız var. Fakat büyük babamın 1950 yılından sonra vefat ettiği tarihtir bu. E, Bu biraz zayıflamış ve aile biraz dağılmış olabilir. Ama yine konak hayatı devam ediyor ve onun yetiştirdiği insanlar, bu konakta bulunan o insanlarla hep beraberiz. Çok geniş bir mekan olduğu için teyzezadelerimizle farklı bir yerde olabiliriz. İkinci bir konak var, Cenan Vakfı'na olarak şimdi kullandığımız. Orada teyze çocuklarım var. Biz diğer taraftayız ve büyükbabacımın kuzeni olan bir aile de ayrıca var. Ama bütün bunlar hem ayrı ama hem de her gün birlikte olan e, insanlar. Bu konak hayatının biraz galiba Osmanlı saraylarında, Feriye saraylarında geçen hayatın da buna çok uzak olmadığını, yani biraz ona benzetildiğini düşünebilirim. Çünkü Evet. hem birlikteyiz, her türlü güzel işlerde birlikteyiz. Her an bir araya gelebilme imkanımız var. E, Ama hem de ayrı yapılarda farklı meslekler veya farklı okul tecrübelerimiz de olabiliyor. Çocuklar olarak böyle bir alanda, büyük bir alanda büyümüş olmanın yakınlıklarının hem mesafeli hem de çok yakın olarak böyle sürdürülen bir mesafenin çok hoş neticeler verdiğini biliyorum. Bunun sadece gelenekli bir ailenin taşıdığı manevi anlamı paylaşmak bakımından bir zemini yok. Bu çok önemli ve biz buradan dolayı 1950 yıllardaki çocukluğumuzda çok kazançlıydık. Ama aynı zamanda birlikte yaşamak, fizik şartlar bakımından birlikte olmanın da o çocuk yetişme tarzında nasıl olduğunu bilebiliyoruz. Mesela kıyafetlere girer, birbirlerimizin odalarına gider, büyüklerimizin ellerini öper. Farklı kandil akşamları veya Ramazan akşamlarındaki sohbetleri dinler. Yani. Bunların bize neler kazandırdığını daha sonra görecek olduğumuz harikulade bir muhtevayı, bugünkü terimle içeriği kazanırdık. Bunu daha sonra fark ediyoruz ne kadar önemli olduğunu. Bununla beraber bir başka genişleyerek söyleyeceğim. Bu konağın etrafında olan komşularımız da bizimle bütünleşirlerdi. Ve bizim çocuklar olarak bizimle meşgul olan harikulade bir hocamız, bir hanımefendi hocamız büyükbabamdan sonra bizimle meşgul oldu ve onun etrafında bir 15 çocuk kadarız. Bu arada o mahallemizin bizim arkadaşlarımız olan o çocukları da bize iştirak ederek aynı feyzi alma imkanlarını bulabilirlerdi. Bu hanımefendi kimdi diye soracak olursanız, bu Samiye Ayverdi hanımefendiydi. Yani değerli düşünce insanımız, örnek bir şahsiyet. Çocuklar onun kafasında meşgul olunması gereken, eskinin kendilerine bir şekilde manası itibariyle aktarılmasının gerektiği, bunun da neşeyle, anlayışla, şefkatle yapılması gerektiğini çok iyi kavramış ve bunun için organizasyonlar yapan ve bu tedbirleri de bilerek, düşünerek, planlayarak yapan bir insandı. Yani kafasında bu çocuklarla meşgul olmak için de çok farklı bir projesi muhakkak vardı. Kitap okunmasından,
tanışılması gereken insanlara, öğrenilmesi gereken lisanlara, okunması gereken okullara kadar. Sen Benua'da okumuşsan eğer Samiha Hanımefendi'nin bunda mesela tesiri var. Diğer büyük babamın meşgul olduğu o etrafında olan insanların da gittikleri okullara ve öğrendikleri dillere bakarsanız bu da bir kültüre hazırlık bakımından çok önemliydi. Fakat özellikle şimdi Ramazan'a geliyorum ve konaktan çıktım, muhite geçtim, muhitten Ramazan'a geliyorum. Özellikle Ramazan ayı bu aktarımın etrafta çok yaygın olarak davranış haline getirilmemiş dahi olsa bu anlam taşıyan kültüre ilişkin, geleneklere ilişkin aktarımın, İstanbul zeminindeki bu aktarımın gerçekleştiği bir muhitin içinde yer aldı. Konak da bunun herhalde başat merkezlerinden bir Tabii ki. tanesi. Tabii ki. Bunun hem genel anlamda bir konak hayatı ama daha da özel anlamda bir muhit hali olarak bana kalırsa önemi var. Ramazanlar bunun için önemliydi dedim. Çünkü oruç tutmayı öğreniyorsunuz. Yani. Yani Ramazan adetlerini öğreniyorsunuz. Fakat dikkat ederseniz öğreniyorsunuz dedim. Çünkü oruç bir eğitim. Yani öğrenmek de etrafınızdan görerek bunu kendinize aktarmak bakımından bir öğretim. Ama kendi geçirdikleriniz ve size neyi burada tadacak olduğunuz veya neden bunun önemli olduğunu idrak ettiğiniz, anladığınız o yerde kendinizsiniz. Yani çocuk olarak kendinizsiniz. Şimdi ben mesela burada tuttuğum ilk orucun Evet. ne kadar hoş bir oruç olduğunu söylemeliyim. Lütfen. Çünkü bir sabrın ne demek olduğunu öğreniyorsunuz. Demek ki 7 yaşındasınız veya birazcık daha önce veya sonra olabilir. Ama bunun sonunda iftara çok yakın bir zamanda, vakitte belki 15-20 dakika önce e, bahsettiğim Samiha Hanımefendi yani değerli hocamız Hı hı. Evet. geliyor ve bana çok ufak bir hediye veriyor ilk oruç dolayısıyla. Bu ne? Allah. Bir Allah. anahtarlık. Bundan sonra geçeceğim bütün evrelerde sabrın en önemli bir anahtar olduğunu da Ya. göstermek bakımından önemli. Yani İslam kültürünün sabır eğitiminin Değil mi? kendi içinde yaşanan, tadılan bir sabır eğitiminin nasıl bir anahtar olduğunu göstermek bakımından önemli. Çok Bakın güzel. bundan 60 küsür sene sonra, 65 sene sonra Hı hı. ya da daha da fazla artık söylemeyeyim yaşımı. Tevellüdümüz çıkıyor ortaya değil Evet, mi hocam? evet. Hala burada e, sizinle yaptığım şu mülakatta bunu hatırlıyorum ve pek çok Çok şükür. bakımdan hatırlıyorum. Fakat bu Ramazanlarda bir de bizim yaşadığımız bir ilk çocuk iftarları var. Nitekim aynı hanımefendinin etrafında yine 15-20 kadar çocuk olarak biz ilk çocuk iftarlarını Ramazan'ı fark etmek ve hatta belki diğerleriyle dahil olan o yerde ilk oruçlarımızı tuttuğumuz bir günün sonunda iftarda bir araya gelerek kutladık. Bakın kutladık kelimesini kullanıyorum. Demek Evet. ki Ramazan şenliği diyoruz buna. Evet. Ramazan'ı Evet. bir bayram olarak alıyoruz. Değil mi? Mahrumiyeti siz bir bayrama tahvil ediyorsunuz, Harika. aktarıyorsunuz. Çok Ve güzel. harikulade bir iftar sofrası. Bunu da eskiden nasıl iftar ederlerdenin gösterildiği eski zamandan kalan siniler etrafında, 2-3 sine Hı etrafındaki hı. Hı hı. evimizde kullanılmış olan sinilerdi bunlar. Demek Hı. ki belki bir 80 sene önce veya 50 sene önce, o Ya. çocukluğumuzu kastediyorum. Demek Hı ki hı. 1900'lerin başında, ilk 20 yılında veya onlardan önce veya başka bir toplantılar sırasında, bayram toplantılarında kullanılmış olan sinilerdi. Bu sinirlerde iftar ederek ve arkasından da çok farklı Ramazan eğlencelerini, bizim için hazırlanmış olan Ramazan eğlencelerini seyrederek geçer ve akşam namazını hep beraber, bu çocuklar hep beraber o şenliğin içindeki bir vakit halinde Hay kılarlar. Allah. Bunu pek çok yerde anlattığım için çok belki sıkabilir başka yerlerde dinleyen Estağfurullah. arkadaşları. Ama arkasından bu eğlencelerin içinde Karagöz'ünden, kuklasından, İşte onlar çok önemli. yokabazından eski İstanbul'da oynanan oyunlara kadar, Hı hı. Dicoz oyunu gibi, işte fincan Çiçeğiz. oyunu gibi. Arkasından da bizimle meşgul olan o insanların
bizim için hazırladıkları sadece yemekleri değil, küçücük programları seyrederek, yani eğlence programları olsun diye, arkasından da tekrar piyango çekip kendi hediyemizi oradan alarak, o da bir bakalım bize kaderimizde ne var onu da Hı, görüyoruz. Çektiğimiz numara bize hangi küçük o seveceğimiz o şeyi kazandırıyor. Ve güzel. arkasından da yine Ramazan adetlerinde eski konaklarda bulunan bir şeyi de tekrar görerek, yani diş kirası alarak İş kirası. ayrılık. Böyle küçük bir Çok kesenin güzel. içinde diş kirası olarak bize Hı. çok sembolik ama belki de bir hediye ayrıca verilirdi. Hocam bu Bunun diş önemli kirasını olduğunu düşünüyorum. bize izah ederseniz çok seviniriz. Çünkü bu kavram gerçekten ancak konak hayatında belli Belki çevrelerde biliniyor. bütün bir İslam ailelerinde, Müslüman Hı hı. ailelerinde bu olmuş olabilir. İftara davet ediyorsunuz. İftar Hı. şimdiki gibi böyle salonlarda değil. Evet. Fakat evlerde iftar ediliyor. Birbirlerini komşular, akrabalar, yakınlar, Hı hı. e, hak dostları olarak birbirlerini davet ediyorlar. Evet. Demek ki birkaç iftara gidiyorsunuz Hı şeyde. hı. Ama konak hayatında da bunun özellikle söyleniyor. Çağrılmış olan misafirlere dişlerinizi yorduk, onları kullandınız. Hı. Bunlar da diş Heh, kiranızdır diye size hoş bir hediye veriliyor çok ayrılırken. hoş. Yani ikrama muhatap olmuşsunuz. Hocam ben bir şey söyleyebilir Harikulade bir miyim? yemek, ziyafet. Bir de arkasından Evet. da böyle bir diğer bir lütuf var. Çok hoş. Dün akşam burada kıymetli Tülin hocamız bizim merkezimizde müzik koordinatörümüz. Evet, Eylülcüm evet. çok yoruldun iftara gelin buyurun bize dedi. Gittim ayrılırken de yani otururken de bir tesbih bana verdi bir bohçanın içinde. Rahmetli anneciği daha Isparta'dayken onu 20 yıl önce falan yaparmış öyle. Gelen misafirlerine bohçanın içinde minik bir Hem de tesbih onu bana yaşayan verdi. değeri olan şeyler Evet bunlar değil mi? yani hali hazırda yaşıyor ve biz onu Ne güzel. Boston'a da getirdik yani buraya bu topraklara da hediye ettik, armağan ettik diye düşünüyorum. Her gittiğim yerde sofralar anlatmaya devam ediyordum ama ben bunu bir de yaşadım dün akşam o yüzden çok mutlu oldum hocam. Ramazan dediniz değil mi? Ramazan adetleri ve konakta Evet, oluyor. evet hocam. İşte bu kalabalık ailelerde ve çocukların sıklıkla görüşmüş olduğu çocuklarının o ailelerde böyle bir hoşluğu da biz 1950'lerde o adetleri muhafaza etmek için gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada ne var? Bir geçiş dönemindeyiz. Yani klasik, Evet, eski, geleneksel bir Osmanlı hayatından modern bir evreye geçiyorsunuz. Fakat işin aslının devamlılığının bir şekilde oluşması lazım. Bunun da yapılacağı, aktarılacağı yer evleviyette öncelikle çocuklar. doğru. Çocuklara bu iş sevdirilerek yapılıyor. Hmm, Ve sevdirilerek yapmanın da bir yapılandırılmış bir sevdirilerek yapma değil. Sevinci zaten hep birlikte yaşıyoruz. Yani böyle bir hal var. Ve o doğru. bakımdan Ramazan bizim zihnimizde daima bir neşe, bir mesut oluş halinde cereyan ediyor. Oruç tuttuğumuz zaman buna daha fazla da katılmış olduk. Tutamadığımız zaman tutamadığımıza üzüldük. Ama bu neşeye katıldık. Ne güzel. E, Yani hoş bir atmosfer içinde cereyan ediyor. Tabii çok farklı bir sırrı var Ramazan'ın. Sır derken yani böyle yaşanan bir tarafı var. Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Çünkü bunu çalışıyorsunuz ve çok da güzel çalışıyorsunuz. Hem tarihsel hem sosyolojik hem de fikir bakımından çalışıyorsunuz. Evet. E, İslam devri harekete dikkat ediyor. Yani nitekim Kur'an-ı Kerim'de işte gece ve gündüzün birbirini takip edişi, mevsimlerin oluşu, yıldızların Değil mi? seyriyle alakalı dikkat çekişler var. Düşünmüyor musunuz? Doğru. E, Üstelik de her seferinde bir 10 gün geriye giderek, Doğru. değil mi? E, Hicri takvim ve miladi takvim dolayısıyla bir 10 gün geriye giderek siz her mevsimde bugünkü terimle döngüsel, devri olarak Evet. her mevsimde Ramazan'ı yaşıyorsunuz, bayramları yaşıyorsunuz. Hı. Her Evet. mevsim onu bizim için karşılıyor ve biz onu her mevsimde yaşıyoruz. Evet. E, Namaz vakitleri de böyledir, değil mi? Yani güneşin bizi ziyaret edip de sonra bizi bırakarak gün kavuşmasının gerçekleştiği o saatlerden sonra
biter ama o alanda kaç saat sürüyorsa gün, e, o saatler içinde sabah namazından akşam namazına kadar onu takip ediyoruz ve yatsı namazında arkasından. Bu da bir devri harekettir. Bu devri hareketin e, yani döngüsel bir harekettir. Bu devri hareketin bana kalırsa insan vücudunda da, insan bedeninde de, insan hayatının sosyal yapısında da, farklı zaman kesitlerinde bunun yaşanmasında da Doğru. bir birbirinin içine giren bir iç zamansallıklar ve bir örf adet zemininde yaşanan gelenekler zamanlılıkları var. Ramazan bunun en güzel şekilde yaşandığı yer. Şimdi bir de Ramazan'ın içinde Kadir Gecesi var. Onu da soruyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet hocam. Kadir Gecesi. Onun ihyası da. Evet. Onun ihyası. Şimdi bu benim çocukluğumdan itibaren belli zamanlarda, belli Kadir gecelerinde birlikte toplanarak gerçekleştirilen ibadetlerle alakalıydı. Teravih namazı orada önemli. Yani orada önemli. Dikkat ediliyor onun olmasına. Belki olmasa bile olur ama umumiyetle teraviye dışarıda gidiliyor. Hı. Yani herhangi bir merkezde, hangi merkezdeyseniz ona yakın onun içinde bulunan camilerle gidilebiliyor. Ve camilerde harikulade teravih namazları kıldırılıyor. Eski usuller burada peki hatırlanıyor ve yeni bir halde burada kendini ifade ediyor. Burada hanımlar da var. Yani teravih namazlarında arka planda bizim çocukluğumuzda veya üst planda Hı. galeride hanımlar mahfilinde hanımlar da var. Yani aile burada demek ki gidebiliyor. Bu çok önemli. Kadir Tabii. Gecesi özellikle bunun için önemli. Yine Kadir Gecesi hatıralarımın içinde biz Peygamberimizin mübarek hırkalarının saklandığı, muhafaza edildiği Hırkayı Şerif Camii'ne bu konak olarak 100 metre veya 80 metre mesafedeyiz. 100 metre diyelim daha bir makul mesafe. Evet. Hemen orada. Evet. Yani kapımızın önü herhalde Kabe ziyareti haçta da Hı umrede de böyle bir şey olur. hı. Bizim çocukluğumuzda oruç tutmasa da Evet. Ramazan'ın çok fazla farkında olmasa da Ramazan'ın belli bir gününden itibaren bu sanıyorum her gün değildi ama 15'inden sonraydı. Hı hı. Özellikle Kadir Gecesi Evet. ziyaret edilen işte Sümbül Sinan Hazretleri, Merkez Efendi Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri Hı gibi hı. bir de o ziyaretin içinde gidip gelmek de kolay değil. Bazen insanlar yürüyerek de bunları yapmış olabilirler. Çok zor ama yani Doğru. otobüs var. Belki nadirattan dolmuşlar olabilir. Kendi arabaları da o zamanki Türkiye'de çok fazla yok. Ama Doğru. sokak böyle Hı hı. bir insan grubu. Hepsi Peygamberimizin o hatırasını, o güzel hırkasını, o güzel insana emanet edilmiş olan o hırkayı, o adeti veçiyle ziyaret hali hala devam ediyor. Evet. O ziyaret etmeye giderlerdi. Fakat bitmiyor şey. Yani gece bitmiyor. Gece devam eden bir hırka-i şerif ziyareti Tabii. oluyordu o zaman. Belki sahura kadar en azından oluyor. Mutlaka. Ama arkasından da sokaklarda kalabalıkları görüyorsunuz. Bunlar hiçbir ziyaretgahı gitmeseler bile biz Fatih'teyiz. Diyelim ki Fatih'e gidiyorlar. Fatih Camii'nde namazlarını eda edecekler. Veya camilere gidiyorlar. Orada mukabeleyi dinleyecekler. Böyle bir tavır var. Fakat bunun yavaş yavaş daha fazlalaştığını gördük. Yani 1950'nin ilk çocukluk döneminde bu daha çekingence yapıldı. Bizimkiler her zaman bunu tatbik etmişlerdir. Bazen evde veya eski bir gelenekli aile olduğumuz için sakalı şerif ziyareti olurdu. Bu da Evet. önemlidir. Hı hı. Bu da önemlidir. Yani bunun muhafazası da ayrı bir hususiyettir. O sakalı şerif ziyareti olurdu. Biz aynı ruhu yine Sami Hanımefendi'nin telkini ve teşkilatlandırmasıyla veya tertibiyle e, kandil akşamları da yaptık. Hele o zaman kandiller falan hiç bilinmiyordu.
Değil mi? Ama kandilleri kandille, yani elimizde kandiller olarak da yaptık. E, Çok güzel. Kandil parası denen bir, hatta böyle tekerlemeye de geçmiştir. Böyle kapı kapı dolaşıp kandil parası Evet. dilenmek anlamında değil, ama bunun bir tür karşılıklı münasebette çocuklara gösterilen o şefkat, bu bir hediye olur, şu olur, bu olur. Komşular arasındaki o ilişkilerde farklı evlere gidip kandillerini tebrik ederdik. Ay çok güzel. Bunun Avrupa'da da Hı hı. benzeyen, yani Noel'de ve Paskalya'da özellikle Doğru. olduğunu, özellikle İtalya'da, Roma'da çok gördüm. Fakat sizin, bizim dönemimizde hatırlanan ve bizler tarafından hatırlanan bir takım adetlerdi. Yani vardı ama çekingenlikten ortaya konamıyordu. Bunda cesur olmamızın ve böyle bir şenliğin yapılmasının gerekli olduğunu düşündük. O zaman çocukluk hayatımızda dini ritüel veya adetler veya gelenekler olarak adlandırılan o kategoriyi biz sadece neşe olarak, yani yaramazlık yapma anlamında neşe değil, o neşveyi kendi içimizde hissedebilmek, o huzuru farklı bir aşkın varlığa bağlanış şeklinde yaşayabilmek ve bunun nasıl sosyal bünyede birbirimizle olan tatlı bir münasebet haline dönüşebilecek olduğunu görerek yaptık ki Güzel. çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Burada normatif, baskıcı, fanatik bir hal Evet. Değil. olmaksızın Hı hı. bir kültür hadisesini hak adına oluşmuş, senelere, hatta yüzyıllara dayalı bir Değil mi? biçimde, e, onlarla da, adeta gelenekten gelenlerle de, eski zamanlarda bunu yaşamış olanlarla birlikte şimdi çağdaşlarımızla yaşamış oluyorsunuz. Ve bütün bunların çocukluk hatıraları içinde fevkalade önemi var. Tabii bütün Ramazan'da da, kandillerde de, e, biz özellikle Kadir Gecesi'nde de konak içinde yaşlılarımızın elleri öpülerek, Hmm. onların duası alınarak bayrama doğru geçen o süreçte, bayramda da özellikle e, bayrama ulaşıldığında başka türlü hediyeler de alarak, çok çok mütevazi belki, bunları hoş intibalar edinerek yaşadık diye düşünüyorum. Kadir Gecesi'nin mahiyeti üzerinde tabii bir felsefeci ve bir ilahiyatçı olarak ayrıca durabiliriz. Ama düşünebilir misiniz? Devri bir, ama ben bir felsefeci olarak şu Eyvallah. zaman, fizik ve anlam, maneviyat üzerinden konuşarak birkaç şey söyleyeyim. Mutlaka. Ramazan'ın o seyri sırasında, Hı hı. yani döngüsel veya devri hareketlilik içerisinde her mevsime, her aya rastlayan o gerileyerek giden o döngüsel tarafı içerisinde birdenbire Kadir Gecesi'yle size başka bir şey hatırlatılıyor. Hı hı. Yani bir tarafıyla zaman Evet. içindesiniz, bir vakit içindesiniz. Fakat birdenbire mızrak gibi veya hoş bir nüzul gibi, bir iniş gibi size ebediyet hatırlatılıyor. Eyvallah. Hı hı. Yani ebediyeti ilk hatırlayacağımız yer Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Üzülü. Evet. 20, evet, nüzulü 23 sene sürmeyecek mi bu vakit içinde? Evet, ama Eyvallah. bunun mana itibariyle indirilişini ayrı bir zaman ve zaman ötesi, zaman ötesinden zamanı Evet. teşrif eden bir mana halinde yaşıyorsunuz. Şimdi bunun nasıl çocuğa aktarılması mümkün olabilir? E, Ve Evet. nasıl bir kültürün içinde davranışların, geleneklerin, işte somut olan kültür hadiselerinin içinde, biraz evvel anlattığım gibi, iftarlar, hediyeler, el öpmeler, şenlik olarak algılamaların dışında birdenbire size o sempatinin içinde, değil mi? O Evet. hoşluğun içinde, o ruh halinizle yaşadığınız bir güzel atmosferin içinde bu işin bir de ebediyete doğru bir tarafı var.
ve aslen kadir olan kimdir? Bu kadir olanın size hitabı işte tam da bir mahiyet olarak, bir bütünlük olarak, bir Değil mi? anlam itibariyle bu gece indirilmiştir. Hı hı. Hadisesi hatırlatılıyor. Ya. Bunun vaktin algılanması ve vakitten, yani zamanın algılanması, zaman kavramı ve zamandan hareketle aşkın olan bir ebedi ufka doğru buradan hareketle yönelinmesi ya da buranın bile o ebedi ufkun anlamlandırdığı bir şekilde yaşanıyor olmasının algılanması itibariyle bir önemi var. Bilmiyorum ne dersiniz? Çok, çok etkilendim hocam. Çok teşekkür ediyorum bu Yani güzel demek ki yorumunuz için. Ramazan'da yaşadığımız şeyler. Evet. O Ha. zaman özetleyecek olursak bir kalabalık konak hali, Evet. gelenekli bir İstanbul'da bulunma hali, Çok güzel. yaşayış Hı hı. tarzı, tavrı, Evet. insanların birbirleriyle sıcak ilişkiler içinde olmaları, çocukların bu alana, maneviyat alanına örfler, adetler çerçevesinde Ramazan dolayısıyla bayramlarda da kandiller de var ama Ramazan dolayısıyla nasıl intikal edilmesi ve bunun ayrıca birey anlamında çocukluk birey ruhunda da nasıl bir sabır tecrübesi, bir mahrumiyet tecrübesi halinde yaşanmış olduğunu aslında konuşmuş oluyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani böyle hayranlık içerisinde ve gözümüzde canlandırarak Estağfurullah. anlattığınız için Sadece bize. yaşadıklarımızı anlatıyorum. Yani bunlar tabii belki çocukken algılanmıyor. Ama çocuk ruhunuzda bütün bunların yaşanmış olmasının İşte onu diyorum. e, çok Nasıl etkiledi farklı sizin yani felsefeci yönünüzü diye evet sormak o istedim felsefeci hocam. yönümde bütün bunların tabii tesirleri var. Yani içinde bulunduğumuz muhit bir entelektüel muhit aynı zamanda. Evet. Şiir dinliyorsunuz, musiki dinliyorsunuz, felsefeden bahsediliyor, Değil mi? okunmuş olan kitaplar birlikte değerlendiriliyor. Bu muhitin içinde e, başta büyük babamın kendisi ve hatırası olmak üzere fevkalade derin bir kitabiyatı da var. Ama Samihan Efendi aynı zamanda bir yazar. Dostlarını o yazarlığıyla da bütünleşerek görüşüyorsunuz. Aileniz, anneniz de bu noktanın içerisinde önemli bir etkinlik çerçevesinde orada. Onun şefkatinin içinde böyle bağlanan bir alanı görüyorsunuz. Bu arada sizi çok işgal ediyorum kusura bakmayın ama Aa, estağfurullah hocam. kullanılan sözler Zevk ediyoruz. kullanılan sözler itibariyle belki aktarılması gereken, belki dostlarımızın da bilmesi gereken böyle Eyvallah. ne şekilde uğurlanıyoruz mesela her sabah. Devri hareket sadece Ramazan'ın 12 aydan bir tanesi olması olarak gelmesi yok. Her sabah yola çıkıyoruz değil mi? Doğru. Hı hı. E, anneniz sizi Allah'ın birliğine emanet diye yolcu ediyor. Hı, ne güzel. Şimdi ben hala e, birlik ve Allah'ın birliği kavramını felsefeci olarak düşünen bir insanım. Eyvallah. Hı hı. Ve yani neden bu? Hatta felsefe atölyemiz var. 2009, 2008-2009 ders yılında yaptığım derslerden bir tanesi yıl boyunca yani ders yılı boyunca Kasım'dan Haziran'ın sonuna kadar bir kavram üzerine oldu. Yani felsefede biri nasıl algılıyorsunuz? Ne Bir. kadar güzel bir konu Bu hocam. sayı olabilir, birlik nosyonu olabilir, vahdet kavramı olabilir filan. Ama felsefenin içinde alıyorsunuz çağdaş zamanlara kadar bir kavramının matematik, metafizik Değil mi? veya fizik olarak ne anlama gelmiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Fakat hepsinden öte en temelde sizin bir adet olarak gönderildiğiniz, yola çıkartıldığınız zaman anacığınızın sizi Allah'ın birliğine emanet Birliğine emanet ediyorum. demesi var. Bu Çok güzel. tefekkürü başlatıyor adeta ve hala bu Değil mi? tefekkür devam ediyor. Onlar hangi manayı, hangi anlamı, hangi mahiyeti, özü bize aktarmak için bunu söylemişlerdi. Hı hı. Onda derinleşiyorsunuz. O Hı. zaman çocukluktan itibaren aldığınız bütün bu örf,
adet, gelenekli estetik veya gelenekli tefekkür bakımından Eyvallah. öğrendikleriniz, aldıklarınız sizin hayatınız boyunca, ben 1950'nin son dönemlerinde de olur. Demek ki 75 yaşını bitirdim. 76 yaşını sürüyorum. Allah sağlıklı ömürler versin hocam. Hepsinde sizin hayatınızda, üstelik de felsefi anlamdaki değerlendirmelerinizde bu devam ediyor. Ne güzel. Ne mutlu. Ne mutlu size ve bize hocam. Biz de bunları Hep dinlediğimiz beraber, için hep beraber bu bunları şekilde. düşünebilmenin yani bir tefekkür olarak, bir felsefe olarak, bir Evet. kültürel antropoloji olarak, bir etnoloji olarak, bir sosyoloji olarak, bir tarih olarak bunları Eyvallah. düşünebilmenin bir medeniyet ufkunu yeniden düşünmek itibariyle sadece kendi bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz kültürün, üst kültürün değil, kendi medeniyetimizin değil. Fakat bütün bir dünya, beşeriyetin değil mi? Bütün bir dünya şu Evet. içinden geçtiğimiz zamanın zorluklarını da hesaba kattığımızda bütün bir beşeriyet için önemi var. Kıymetli hocam. Ee, Felsefe katmadan yapamazdım, kusura bakmayın. Olmaz, mümkün değil. Ama bu arada bu konakların vazifesi yeni formlarla her asırda devam ediyor. 21. yüzyılda da şimdi Cenan Vakfı'nın bünyesinde yaptığınız bu Ramazan'da özellikle düşünce faaliyetleri, söyleşiler, efendim devamlı bir işte ikram, bezletmek bulunduğumuz bölgeye ve insanlığa İnşallah. bizi çok Çok etkiledi. Hocam o minvalde e, ben halihazırda devam ettiğini, o tekkenin ve işte konağın en azından sosyal fonksiyonunun çok canlı bir şekilde sizin hizmetlerinizle muhafaza edildiği, yaşatıldığına inanıyorum. Bu geceyi bizimle birlikte idrak ettiğiniz için, bu kıymetli katılımınız için çok teşekkür ediyor ve ayrıca dualarınızı da istiyoruz Kenan Hocam. çok teşekkür ediyorum. Yani hem çocukluğumu bana andırmış Evet. oldunuz, hatırlatmış oldunuz. Hatırlama deyince insanın gönlüyle alakalı bir alışveriş de söz Değil konusu mi? oluyor. Bunu sizin gibi dostlarla yapabilmek ve Hı. hem de Canım akademik hocam, derinliği olan dostlarla yapabilmek benim için ne büyük bir zevk ve bir şeref. mukabele Sağ efendim. olun, var olun. Sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere bir başka sohbetimizde. Hayırlar Hoşça diliyorum kalın size. hocam. Teşekkür